Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tandır lezzetinde kavanozda yaptığım nefis bir et yemeği tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yemeğimin ilk olarak sosunu hazırlıyorum. Bir kaseye 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ve 1 yemek kaşığı dolusu acı biber salçasını alıyorum. Salçaları kaseye koyduktan sonra biraz su ekleyerek güzelce çırpıyorum. Bu şekilde salçaları az suyla açmak çok daha kolay oluyor. Sonrasında kalan suyu ekleyerek çırpma işlemine devam edeceğim. Güzelce çırptıktan sonra kalan suyu da ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Yemeğim için gerekli salçalı sosumu hazırladım. İlk olarak genişçe bir kaseye 1,5 kilo yağsız kuşbaşı etimi alıyorum. Videonun çok fazla uzun olmaması için diğer malzemeleri öncesinde soydum ve hazırladım. İlk olarak kabuklarını soyduğum 400 gram arpacık soğanını ekliyorum. Kabuklarını soyup halka halka doğradığım 3 adet havucu ekliyorum. Ve kabuklarını soyup küp küp doğradığım 3 adet orta boy patatesi ekliyorum. Sonrasında 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve son olarak 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Yemeğim için gerekli tüm malzemeleri kabın içerisine aldıktan sonra elimle güzelce karıştırıyorum ve harmanlıyorum. Hem baharatların hem de tüm lezzetlerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Ben tarifim için 1,5 kilo et kullandım. Sizler kişi sayısına göre bu et miktarını azaltabilirsiniz. Dilerseniz yarım kilo, dilerseniz 1 kilo etten de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım ve hazırladım. Tarifim için yarım litrelik cam kavanoz kullanıyorum. Kullandığınız kavanozlarda en ufak bir çatlak ya da kırık olmaması gerekiyor. Lütfen tarifi yaparken bunlara dikkat ederek hazırlayın. Çünkü bu hazırladığımız kavanozları fırına koyarak pişireceğiz. Şayet kavanozunuzda çatlak ya da kırık yoksa hiç korkmadan tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Herhangi bir çatlama veya patlama olmayacaktır. Yeter ki hazırladığınız kavanozları soğuk fırına koyun. Kavanozun ağzına kadar doldurmamaya özen gösterin lütfen. Bu şekilde biraz boşluk bırakıyoruz. Vermiş olduğum ölçülerle toplamda 6 kavanoz yemek elde ediyoruz. Tamamını doldurarak hazırlıyorum. Kavanozlarımın tamamını gördüğünüz gibi hazırladım. Tarifim için 3 büyük diş sarımsak kullanıyorum. Kabuklarını soyduktan sonra bu şekilde keserek kavanozlara ekliyorum.
Ve son olarak hazırladığım salçalı suyumu kavanozlara eşit bir şekilde koyuyorum. Gördüğünüz gibi yemeğimizi hazırlamak işte bu kadar kolay. Salçalı sosun tamamını kavanozlara koydum ve en son kapakla kapatıyorum. Kavanozlarımızın hava almaması için kullanılmamış kapak ile ağzını sıkıca kapatıyorum. Kavanozlarımın tamamını kapattım ve şimdi genişçe bir fırın tepsisine alıyorum. Bu aşamada tepsimizin içerisine su koymuyoruz. Şimdi hazırladığım tepsiyi soğuk fırına koyuyorum. Bu çok önemli bir detay. Lütfen sıcak fırına koymayın. Aksi halde kavanozlarınız çatlayacaktır. Tepsiyi fırına koyduktan sonra alt üst ayara ve 200 dereceye getiriyorum. Fırının kapağını kapatarak yaklaşık 2 saat boyunca pişmeye bırakıyorum. Bir saatin sonunda kavanozlarımı kontrol ettiğimde gördüğünüz gibi gayet güzel kaynıyor ve pişiyor. Herhangi bir çatlama veya patlama olmadı. Biraz önce de belirttiğim gibi 2 saatin sonunda yemeğimiz pişiyor ve fırından çıkartıyorum. Fırından çıkarttıktan sonra dahi yemeğimiz kaynamaya devam ediyor. Kavanozların kaynama işlemi bittikten sonra kapaklarını açabiliriz. Kavanozun kapağını açtım ve servis tabağına alıyorum. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi patateste veya havuçta herhangi bir dağılma olmadı. Tencerede pişer gibi fokur fokur olmadığı için patateste ve havuçta dağılmalar olmuyor. Yemeğim gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi hem göze hem de mideye hitap ediyor. Ve de etim gerçekten lokum gibi oldu. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi hiç tereddütsüz gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.